Merhabalar. Daha önce kombuça çayını birlikte uygulamalı yapmıştık ve fermentasyona bırakmıştık. Ne demiştik? 15 gün fermentasyon uygulayacağız ve 15. gündeyiz. Bugün süzümü olacak. Ben bundan önce size bu kombuça çayı nedir? Ne gibi faydaları vardır? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Bu konuda detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle bu kombuça elma sirkesi ve kefirin akrabası asırlardır olan mucizevi bir içecektir. Yani o kadar uzun zamandır var ki milattan önce 221'de Çin'den köken almış ve ardından milattan sonra 441'de Japonya'ya kadar gitmiş. Bunu götüren de Kombu adında bir doktormuş. Japonca'da çay ca anlamına geldiği için kombuça olarak isimlenmiş ve ismi de yüzyıllardır bu şekilde kombuça olarak geçmektedir. Bu geleneksel fermente bir içecektir aynı zamanda. Ve çay mantarı asetik asit bakterileri ve ozmofilik mayalardan oluşan simbiyotik bir yapıya sahip. Selülozik bir ağ yapıda gördüğünüz gibi kimi zaman dibinde, kimi zaman yüzeyinde oluşuyor. Buna sukubi diyoruz. Yani sukubinin açılımı, çok duyarsınız sukubi mantarı, symbiotic colony of bacteria and yeast anlamına gelen kısaltmalardan oluşmuştur. Öyle isimlenmiş ve antioksidan gıdalar arasında da oldukça yüksek potansiyele sahip sağlıklı, fonksiyonel bir içecektir aynı zamanda. Burada gördüğünüz gibi kombuçanın biyokimyasal kompozisyonunu görüyorsunuz. Yani böyle bir tankın içerisinde, bir cam kavanozun içerisinde ne gibi etkileri var? Bir kere bir takım bakteriler ve mayalar tarafından oldukça zengin. Ardından organik asitler çok önemlidir beslenmemiz için. Onlarca da zengin. C ve B vitamini özellikle bu vitaminlerce zengin. Mineraller, enzimler ve çay polifenolleri bakımından da oldukça faydalı etkileri var. Bir de antibiyotik etken maddesiyle son derece sağlıklı bir içecek haline gelmektedir. Temel organik asitler, kombuça çayının en önemli özelliği, 2 tane organik asit var. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Glikonik ve glikoronik asit. Bu 2 organik asit çok önemli. Bunlar, özellikle glikoronik asit ne kadar yüksekse çayın şifa etkisi o kadar fazla oluyor. Genelde internette yazdığınızda 7 ile 10 gün fermentasyon yeterlidir diyor. Ben bunu şöyle söyleyeyim. Aslında yeterli değil, çünkü 7-10 günde glikoronik asit istenilen yüksek seviyeye henüz ulaşmamış oluyor. Genelde 12 ile 15. günlerde en yüksek noktaya ulaşıyor ve bu bakımdan fermentasyon süremizi 12-15 gün tutalım ve benim tercihim de 15 günlük fermentasyon. Sebebi açıkladığım gibi glikoronik asitin bu noktada çok yüksek olması. Kombuça çayının mikroflorası bir kere en önemlisi patojenler, yani hastalık yapan mikroorganizmalar üzerine son derece etkili. Örneğin Salmonella, Listeria, Bacillus, Staphylococcus gibi bir takım bakteriler üzerinde son derece yıkıcı etkisi var. Şimdi hemen akıllara şu soru gelmiyor mu? Toplu yemek yapılan yerlerde, askeriyelerde, toplu yemek yapılan yerlerde bu sıkıntıları gidermenin yolu bu çayı içmekten geçmez mi? Bence içilebilir. Çok da güzel olur ki raflarda yerini de almaya başladı. Bu açıdan da çok şanslıyız diye düşünüyorum. Gelelim bu çayın ne gibi faydaları var beslenmemizde? Bir ona bakalım. Vücudumuza ne gibi etkileri var? Bir kere detoks etkisi yapıyor. Kilo vermede yardımcı olabiliyor. Yani obezite tedavilerde faydalı sonuçlar sağlayabiliyor. Kanda detoks etkisi yaratabiliyor. Tansiyon ve kolesterolü düşürmede yardımcı. Artrit, bakın çok önemli. Artrit çok yaygın bir eklem hastalığıdır. Artritin tedavilerinden bir tanesi de kombuçadır. Ama hijyenik koşullara, askeri koşullara uymak koşuluyla yapılmış bir kombuçadan bahsediyoruz. Artrit, romatizma, gut gibi hastalıklarla mücadelede başarılı. Karaciğeri onarma özelliği var. Bağırsak florasını düzenliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Gıda alerjileriyle güzel bir mücadele veriyor. Ve sindirim problemlerine karşı iyileştirici bir etkisi var. Diyabetle mücadele edebiliyor. Ve bronşit, astım gibi rahatsızlıklarda etkili. Yine alkol bağımlılarının alkol isteklerini azaltabiliyor. Böyle değişik bir etkisi de var. Stres ve sinirleri yatıştırıcı etkisi bulunuyor. Menstrüel bozukluklarda bu çay içilebilmekte.
Baş ağrılarıyla mücadele edebiliyor. Saç, tırnak ve deri sağlığının korunmasında da faydalı etkileri gözlenmiş. En önemlisi de yaşlanma karşıtı bir içecek olarak yüzyıllardır da bilinmektedir. Fermentasyon süresini 12-15 gün demiştik. 21 günü pek geçmemek gerekiyor. Uzun fermentasyonda peki ne oluyor? Çok uzun fermentasyonlarda, yani 30-40 gün ve üzeri mayalamalarda organik asitler çok artıyor. Onların asitli seviyeleri çok yükseliyor ve bu aşırı artıştan dolayı asidoz etkisi yapabiliyor. Bazı hassas bünyelerde de bu hastalıklara yol açabiliyor. Bir takım duyduğunuz bu ölüm vesaire vakalarda aslında çok uzun süreli fermentasyon ve çok yüksek miktarlarda içilmesiyle ortaya çıkmış olabiliyor. Dolayısıyla çok uzun süreli fermentasyona gerek yok. Mantarımızı mümkünse bu şekilde cam kavanozlara kurmakta fayda var. Camda bekletmekte fayda var. Asla bir plastikte, seramikte, metal bir malzemede bekletmiyoruz. Süzdüğünüz malzemeler bile hep cam olmalı. Yani her şeyi camda uyguluyorsunuz. Hijyen çok önemli bu kombuça çayının kurulumunda. Genelde içimde de kilo vermek için genelde yarım saat, yemekten yarım saat önce tüketilmesi tavsiye edilir. Günlük maksimum içim dozu ise yaklaşık 300 mililitredir. Bir su bardağı da 170 mililitre olduğuna göre bu da 1,5-2 su bardağına yakın en fazla günlük içebileceğimiz dozu göstermektedir. Metabolizmayı hızlandırmak ve sindirimi faydası olsun istiyorsanız da sabahları aç karnına içilebilir. Ancak aç karnı içimde de mide sorunu olanlar buna çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü asidik bir yapısı var. Aç karnı içildiğinde de mide rahatsızlıkları, mide sorunlarına yol açabilir. Eğer içtiğinizde, kombuçayı içtiğinizde mide bulantısı, baş dönmesi, kusma, işte sarılık, nefes darlığı, hiperaktivite gibi durumlarla karşılaşırsanız tüketmeniz halinde hemen kombuça içimini kesiniz ve bir doktora başvurun. Ve aslında kombuça çayını bu şekilde sade de yapabiliyorsunuz. Genelde sade çok yapılır. Ancak lezzetlendirmek için bir takım o mevsime özgü meyvelerle de bu işlemi yapabilirsiniz. Peki nasıl yapılıyor? 15 günlük fermentasyon dolduktan sonra istediğiniz bir meyveyi, örneğin şöyle bir orta boydaki bir elmayı ortadan ikiye keserek 1 litre kadar süzülmüş olan kombuçanın içerisine, eğer bahçeden, dalından ilaçsız elma topladıysanız kabuklarıyla küçük parçalara döküp içerisine atıyorsunuz. Eğer ki pazardan aldıysanız, kaynağını bilmiyorsanız, o zaman kabuklarını soyarak kombuçanın üzerine atıyorsunuz ve bu süzülmüş bir kombuça düşünelim. Bunun şuraya kadar kombuça dolu. İçerisine elmayı dilimledik ve elmayı dilimledikten sonra asla kapağını kapatmıyoruz. Ya bir bez ya bir kağıt havluyla üzerine lastikliyoruz ve oda sıcaklığında ikinci fermentasyon dediğimiz 2 günlük fermentasyona tabi tutuyoruz. 2 günden fazla durmasına da gerek yok. Ardından süzdüğünüzde istediğiniz o meyvenin tadı, aroması sizin kombuçanıza geçmiş oluyor. Yani meyveli kombuça içimi çok keyiflidir. Özellikle elmalı olan çok güzel aroması var. Pek çok meyve ve bitkiyle de bu işlemi yapabilirsiniz ikinci fermentasyonda. Bu fermentasyonda, kombuçada mantarın dibe çökmesi son derece normaldir. Çünkü kalınlaştıkça dibe doğru iner ve şu an şurada da gördüğünüz 15. günde mayaların zaten marifetiyle bakın gaz baloncukları oluşmuş ve yüzeyde bir çay mantarı oluşmuş. Yani kombuça mantarı artık oluşmuş. Bu zaten üredikçe üstte oluşuyor ve ağırlaştıkça da dibe doğru çöküyor. Bu kötü bir şey değil. Bu oldukça normaldir. Eğer ki sizin kombuçanızın yüzeyinde böyle şeffaf bir ana değil de kombuça mantarı değil de pul dökülmeler gibi yapılar varsa, bir türlü mantara dönüşmüyorsa o kombuçada sorun olabilir ve süzdüğünüzde çok tatlıysa, yani hafif genzi yakan bir tadı olmalı kombuçada. Eğer tatlılık hakimse, gazlı bir yapı yoksa veya süzdükten sonra buzdolabında sakladığınız müddette şöyle çalkalayıp açtığınızda bir gaz çıkışı sesi yoksa o kombuçada sorun vardır. O mantarı değiştirmeniz gerekir. Bunlar dikkat edilmesi gereken püf noktalar. Raf ömrü sorulur hep. Raf ömrü ne kadardır? Raf ömrü 1-2 ay olabilir. Daha da fazla olabilir. Burada
kombuçanın bakmamız gereken en önemli şey, açtığınızda gaz çıkışı oluyor mu, olmuyor mu? Gaz çıkışı oluyorsa kombuça yaşıyor demektir. Bazen süzdüğünüzde bardağınıza boşaltırken şeffaf bir parça düşer içerisine. İşte o da bir kombuça mantarıdır. O tekrar mantar üretmiştir. Hiçbir sıkıntı yoktur. O mantarı hatta çoğaltabilirsiniz. Buradakiler gibi. Bakınız, ben de zamanında bu tip kombuçanın kendi kendine ürettiği mantarlardan bir kombu oteli, sukubi oteli oluşturdum. Kat kat gördüğünüz gibi burada besliyorum. Sık sık bunları da şekerli çay suyu, hani o daha önceki videoda paylaştığım gibi o şekerli çayı sık sık besliyorum bunlara ki besinsiz kalmasınlar. Çünkü besini şeker demiştik. Çocuklarda ise tüketimde bir çay bardağının yarısına kadar kombuça, yarısına suyla başlanabilir ve kombuçada en önemli şey bir seferde çok yüksek dozlarda başlanmaması. İlk etapta yarım çay bardağı, sonra bir çay bardağı şeklinde böyle 1-2 hafta içerisinde bu oran 300 mililitreye kadar gelebilir. Süzdüğünüz kombuça çayını, bakın şuradaki gibi, dolapta bekletirken dipte topak topak yapılar olabilir. Bakın, topak topak yapılar görüyorsunuz. Bu bir sıkıntı değil. Ne zaman ki çamursu bir tabaka oluştu, o zaman sıkıntı var. O kombuça sanırım artık ömrünü tamamlıyor. Değiştirmekte fayda var. Çamursu tortu iyi değil. Topak topak, salyalı, böyle nasıl diyeyim, bir iplik yumağı gibi yapı hiç sıkıntı değil. O bir mantarın ürettiği bir durumdur. Onları temizleyerek, onları ayıştırarak içmeye devam edebilirsiniz. Kombuça mantarınızı asla dondurmayın, buzluğa atmayınız. Eğer uzun süre yapmayacaksanız bir kavanoz içerisinde üstlerini lastikleyerek ve şekerli suyunu da koyarak besleyebilirsiniz. Karanlık, serin ortamlarda fermentasyon önemli. Fermentasyonu güneş ışığında asla yapmayın. Gün ışığında olabilir, bu bir sıkıntı değil. Eğer ilk defa kombuça çayı içecekseniz ilk içimde dediğim gibi bağırsaklarda bir rahatsızlık hissedebilirsiniz. Karın ağrısı olabilir. Bu normaldir çünkü iyileşiyorsunuz. Bağırsaklarınızda iyileşme süreci başlamış demektir. Ve toksini vücuttan atmaya başladığınızı gösterir. Yarım çay bardağı gibi ölçülerde içebilirsiniz böyle durumlarda. Ve baktınız hala iyileşmeye devam etmiyor. O zaman mutlaka bir doktora başvurmakta fayda var. Ama bu 1 hafta ile 10 gün arasında sürebilecek bir süreç. Bunu normal karşılamak gerekir. Bunun üzerindeki sürelerde bir doktora başvurulabilir. Hamileler, emzirme döneminde olanlar, bu kişilerin de kombuça tüketmesi sakıncalı denir. Çünkü organik asitlerce çok zengin demiştik. Asidoz etkisi yapabileceği için hamilelerde, emzirenlerde sorun yapabilir. Dolayısıyla bu dönemdekilerin tüketmemesi normaldir. Şimdi şuradaki resimde gördüğünüz tüketime uygun olanla olmayan kombuçayı karşılaştırıyoruz. Burada resimde soldaki iyi olan kombuça, sağdaki de tüketilmemesi gereken kombuçayı gösteriyor. Kombuçayı süzdünüz, renk sağdaki gibi bulanık, gazı gitmiş, hafif, çok az asitli. Yani biz aslında biraz asidik bir yapı bekleriz ama çok az asitli, tatlımsı bir yapıdaysa işte o kombuça bozulduğunu gösterir. İdeal olan soldaki kombuça, bu da berrak olup şişelendikten sonra neredeyse 1 ay kadar böyle camda bekleyebiliyor. Her çalkalamada bu gaz sesi çıkıyor. Mayaların sayesinde çıkıyor bu demiştik. Bu yaşadığını gösteriyor ve çamursu bir tabakadan ziyade öbek bir yapı, tortu oluşmuş. Bu da bir sıkıntı değil. Bir iplik yumağı gibi görüntüler sizi ürkütmesin. Hiç korkmayın. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Kombuça çayımızı ilk kurarken de dikkat etmemiz gereken şey, kombuçamızı poşet çay değil, dökme çaylarla yapmamız ve mümkünse siyah çay veya yeşil çay veya siyah çay, yeşil çay karışımı yapabiliriz. Bitki çayı ile ilk seferde yapmayalım. Biraz önce anlattığım gibi meyveli ikinci fermentasyonda, 2 günlük fermentasyonda bitkilerden faydalanabiliriz. Biz ilk etapta normal sade çayımızı çayla yapalım. Ardından bitki çayına geçiş yapabiliriz. Son olarak da kombuça da çok çok önemli ve bir takım kaynaklarda zararlı olduğu yönünde bilgiler dolaşıyor. Evet, kontaminasyon, yani bulaşmaya açık bir
ürünle karşı karşıyayız. Lütfen hijyene çok dikkat edelim. Ellerimizi çok iyi temizleyelim. Mümkünse dezenfektanlarla, el dezenfektanlarıyla ellerimizi, ekipmanlarımızı temizleyelim. Cam kavanozumuzu çok kaynar sudan geçirelim ve kullandığımız malzemelerin hijyenine çok 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 dikkat edersek hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Hepiniz bu konulara dikkat ederseniz bir sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum.